Today we learned some details that will help with closure regarding this 2016 incident. yılında Kanadalı bir kadın, faili meçhul cinayete kurban gitti. Dava, soğuk bir dava olarak tarihe karışmak üzereyken, dedektiflerin inanılmaz dikkati sayesinde, sonunda katile ulaştılar. Bir YouTube klasiği olarak, kanala abone olup, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanada'ya, Güney Saskatchewan Nehri kıyılarında kurulu kent olan Saskatoon'a gidiyoruz. Yazları zaman zaman parçalı bulutlu, kışları ise karlı, rüzgarlı ve aşırı soğuk geçiren bu şehir halkı, birazdan anlatacağımız olayı yaşadığında, tam anlamıyla buz keseceklerinden habersizlerdi. Aynı zamanda bu şehir, ortalamanın üzerinde, bir kadın cinayeti oranına da sahipti. Ancak bu durum, Saskatoon'daki herkesin korkunç bir hayatı olduğu anlamına da gelmiyordu. Brittany Gargol, 31 Ağustos 1996 tarihinde, Saskatoon, Kanada'da doğdu. Ebeveynleri Susan ve ikinci kocası Everett, tüm hayatlarını Brittany'ye adamışlardı. Ayrıca 3 üvey kardeşi vardı. 3 üvey kardeşi de, Brittany'den büyük olmalarına rağmen, onunla birlikte güzel vakit geçiriyor, ihtiyacı olan sevgiyi fazlasıyla veriyorlardı. Brittany, inanılmaz derecede cesur, maceracı ve açık sözlüydü. Bıkmadan usanmadan, hayallerinin peşinden giderdi ve ihtiyaçlarını, fikirlerini başkalarına iletmekten, hiçbir zaman korkmazdı. Brittany çalışma hayatına 18 yaşında başladı, biri Alman Concordia Kulübü, diğeri Vance Pizza olmak üzere, 2 farklı işte çalıştı. Aynı yıl Brittany, biyolojik babasıyla da ilk kez tanıştı. Yıllar sonra hayatına gelen bu farklılık, onun zaten hareketli olan hayatına, fazlasıyla heyecan kattı. Brittany okul hayatıyla iş hayatını aynı anda yürütüyor, ama yine de arkadaşlarına ayıracak zamanı buluyordu, oldukça sosyaldi. 3 üvey kız kardeşi dışında, kaliteli insanlarla vakit geçirmeye, onlarla eğlenmeye bayılırdı. Brittany'nin okulda da yakın arkadaşları vardı, en iyi arkadaşı, Rose Anthony Cheyenne'di. İkisi de oldukça zor bir çocukluk geçirdi ve bunun nedeni, ebeveynlerinin de zorlu çocukluklar geçirmesiydi. Her ikisi de Kanada'da, 1998 yılında kapatılmadan önce, özellikle yerli çocuklara yönelik, çocuk istismarıyla ün salmış yatılı okullarda kaldılar. Cheyenne 18 yaşına gelene kadar, bir yetimhanede kaldı. Bu ortak zor çocukluk, ikilinin tanışmasıyla, birbirlerinin en iyi arkadaşları olmasına doğru gidiyordu, nitekim öyle de oldu. 24 Mart 2015 tarihinde bu iki yakın arkadaş, bir partiye katılmayı planladı. Gün doğumuna kadar içmek, beraber eğlencenin doruklarına çıkmak istediler, istedikleri gibi de oldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde, Cheyenne telefonunu çıkardı, bu anı ölümsüzleştirmek istedi ve selfie yaptı. Ardından, bunu Facebook'ta paylaştı. Kızlar, selfie'den sonra biraz daha burada kaldı, sonra şehir merkezindeki, Manchester bir pub'a gittiler. Ardından sabah 4 civarında, Colonial Pub and Grill'e gittiler. Cheyenne'e göre, Brittany bir adama göz dikti, ondan bir çakmak istedi, böylelikle ikisi sohbet etmeye başladı. Ve çok geçmeden bu sohbet biraz ileriye gitti. Brittany adamla yakınlaştı ve mekandan bu adamla ayrıldı, Cheyenne tek başına kaldı. Cheyenne ise, 25 Mart akşamını amcasıyla geçirmeyi planlamıştı, sabahın ilk ışıklarında, The Lighthouse'a, yaşlılar evine gitti. Brittany ve Cheyenne yollarını ayırdıktan bir süre sonra, Cheyenne arkadaşıyla tekrar iletişim kurmak için, sosyal medyayı kullanmaya karar verdi. Facebook'ta nereye gittiğini soran bir gönderi paylaştı. "Neredesin Brittany, senden haber alamıyorum. Umarım eve sağ salim varırsın, seni seviyorum." Ertesi sabahın erken saatlerinde, bir sürücü, şehrin güneyinde, Saskatoon çöp sahasının yanındaki, karanlık vadi yolundan aşağı gidiyordu. Yol kenarında tuhaf bir şey fark edince, durmasının mantıklı olacağını düşündü. Bu yüzden arabasını kenara çekti ve indi, yaklaştığında, bunun genç bir kadın cesedi olduğunu anladı, ayakkabısız, sırt üstü yatıyordu.
Kızın yaralanmış olabileceğinden endişelenen adam, herhangi bir yaşam belirtisi olup olmadığını kontrol etti. Ancak korkunç bir şekilde, kızın dokunulamayacak kadar soğuk olduğunu ve nefes almadığını gördü. Onu gördüğünde boynunu ve oradaki işaretleri görünce, onun öldüğünü ve muhtemelen boğularak öldürüldüğünü anladı. Adam hemen 911'i aradı, polisler olay yerine geldi, incelemeler yapıldı. Ve genç kadının kimliğini bulmak için soruşturma başlatıldı. Ayırt edici dövmeleri oluşu, kimliğini belirlemede, çok zaman kaybetmeyecekleri anlamına geliyordu. Kamuoyu ile fotoğrafları paylaştılar. Bir kadın öne çıktı ve cesedin arkadaşına ait olduğundan endişe ettiğini söyledi. Kısa sürede bu cesedin Brittany Gargol olduğu belirlendi. Müfettişler, ona ne olduğunu anlamak için ipuçlarını bir araya getirmeye başladı. Kızın sosyal medyasını kullandılar ve her şey Brittany'nin bardan birlikte ayrıldığı gizemli adama işaret ediyordu. Şayen'i sorguya alan polisler, bu adam hakkında şüphelerini ondan dinlediler. Şayen bu adamın seri katil olmasından şüpheleniyordu. Arkadaşının, bu kimliği belirsiz adamla bardan ayrılışı, onu fazlasıyla endişelendirmişti. Polisler, Brittany ile yollarını ayırdıktan sonra ne yaptığını sordu, The Lighthouse'a gittiğini söyledi, yaşlı amcasını ziyaret etti. Ayrıca amcasını arayıp polisler ile görüştürdü ve amcası bu ifadesini her bakımdan doğruladı. Sorgulamaları yapan bir dedektif, bu hikayede mantığına sığmayan bazı yerler olduğundan şüphelendi ve kızların gittiklerini söylediği barlardaki güvenlik kameralarını inceleme kararı aldı. Pub and Grill'deki kameraları kontrol ettiklerinde doğruladılar, kızlar Şayen'in iddia ettiği gibi, bu bara gecenin ilerleyen saatlerinde gelmişlerdi. Ancak Brittany'nin yabancı bir adam ile ayrıldığı iddiası ile ilgili hiçbir görüntü yoktu. Dava yaklaşık 2 yıl, hiçbir kanıt olmadan soğuk kaldı. Ancak bu trajik ölümü çözmek için detaylı araştırmalara, kanıt toplamaya devam ediyorlardı. The Lighthouse'dan gelen güvenlik kamerası kayıtlarını tekrar kontrol ettiler ve Şayen'in oraya iddia ettiğinden çok daha sonra geldiğini keşfettiler. Dedektiflerin yaptığı ilk şey oraya gidip Şayen'in amcasıyla konuşmak olacaktı ve onun tarafından hikayeyi dinlemeye başladılar. Şayen ve amcası o gece hiç karşılaşmamışlardı. Ancak yeğeninin kendisine sır olarak bir olaydan bahsettiği, bunu kimseyle paylaşmaması konusunda amcasına bulunduğu ricadan bahsetti. Çünkü bu anlattığı hikaye doğrulanamaz ise doğal olarak şüpheli Şayen olacaktı. Şayen ve Brittany, olay günü sabahı 2 adamla bir motelde kaldılar ve ilerleyen saatlerde bir kavga çıktı. Şayen korkudan banyoya gitti ve banyodan çıktığında Brittany'nin cansız bedeniyle yatakta karşılaştı. Daha sonra adamlar, Şayen'i bir silahla tehdit ettiler, cesetten haberi yokmuş gibi davranması gerektiğini söylediler. O da durumla başa çıkmak için amcasına söyledi, kendini doğrulatacak sadece amcası vardı. Bu sırada Şayen hapisteydi ama Brittany cinayeti için değil, maddeyle ilgili suçlar yüzünden tutuklanmıştı. Polis onu yaklaşık 6 ay hapiste tuttu. Bu süre zarfında onunla Brittany'nin ölümüyle bağlantısı hakkında görüşmeye devam ettiler, hala bir gelişme yoktu. Şayen hapisten çıktı, 2015 sonbaharında Facebook'ta, olay gecesi paylaştıkları fotoğrafın altına, oldukça duygusal bir mesaj yazdı. Bu çok güzel yazılmış, yürek burkan bir mesajdı. Şayen bunca aydan sonra bile en iyi arkadaşını, hala çok özlüyordu. Ne de olsa en yakın arkadaşını, yoldaşını kaybetmişti. Soruşturmayı yürüten dedektifin, sosyal medyadaki bu paylaşımlar, dikkatini çekti ve detaylı incelemelerine devam etti. Bu iki arkadaşın, Brittany'nin ölümünün keşfedilmesinden, sadece 6 saat önce, çekip yayınladıkları selfie'yi gördüğünde ise, nihayet davayı çözecek bir kanıtı bulmuştu. Hatırlarsanız Brittany'nin cesedi bulunduğunda, yakınlarda bir şey vardı. Ama o zamanlar kimse, bunun hakkında fazla düşünmemişti. Olay yerinde siyah bir kemer vardı. Brittany'yi boğmak için, kullanılan silah olduğuna inanılan bir kemer, örgülü ve kalın olan bu ayırt edici kemer, fazlasıyla tanıdıktı. Şimdi gelin sizinle, olay gecesi Facebook'a attıkları fotoğrafa tekrar gidelim.
Fotoğrafta bir problem yok gibi duruyor, iki arkadaş gayet güzel eğlenmiş ve bu anı ölümsüzleştirmek için bir selfie yapıp bunu Facebook'ta paylaştılar. Hazırsanız size cinayet silahını gösterelim. Gecenin ilerleyen saatlerinde oldukça eğlendiği bilinen bu ikilinin gecesi ne oldu da cinayetle bitti. Ne yazık ki bugüne kadar hala tamamen açıklanamadı. Arkadaşlar akşamı içerek geçirdiler ve çoğunlukla iyi vakit geçirdiler ama bu uzun sürmedi. Bir noktada ikisinin tükettiği alkol miktarı eğlenceli saatleri hararetli bir tartışmaya bıraktı. Britney asla bir erkekle tanışmadı ve onunla ayrılmadı. Şayenin o gece Britney ile paylaştığı fotoğraf, şüpheleri üzerinden atmak için bir girişimdi. Ve müfettişleri, farklı bir şüpheli aramaya iten, bir yalanlar ağı oluşturmak için sosyal medyayı kullandı. Şayen, Britney'i boğduğunu hatırlamadığını söyledi ama onu öldürdüğüne de itiraz etmedi. Şayen başlangıçta en iyi arkadaşı, Britney Garbol'u öldürmekle, 2. dereceden suçlandı. Ancak 2018'deki duruşmada, adam öldürme suçunu kabul etti ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı, sadece 7 yıl. Videoyu bitirmeden önce, soldaki video rahatsız edici olup, sadece yetişkin kullanıcıların izlemesi önerilir, sağdaki oynatma listesi ise, sizler tarafından çok beğenilen videolardan oluşmaktadır.